Gizemini yıllar boyunca koruyan ve tüm insanlığın ürperti içinde ne olduğunu anlamaya çalıştığı, Florida, Bermuda Adaları ve Porto Rico bölgeleri arasında kalan Bermuda Şeytan Üçgeni hakkında uzun yıllar boyunca birçok teori ortaya atılsa da ardındaki sır perdesi hala aralanmadı. Gelin bu teorilere birlikte göz atalım. Solucan deliği teorisi. Bir zaman yolculuğu portalı olan solucan deliklerinin gemi ve uçak kayıplarının nedenini açıklayacağı ümit edilse de ne yazık ki bilim insanları bu bölgede solucan deliklerinin sağlam kanıtlarını henüz bulabilmiş değil. 1941 yılında 58 yolcu ve kargo taşıyan donanma gemisi USA Proteus, Bermuda Şeytan Üçgeni'nde aniden ortadan kaybolmasından yaklaşık bir ay sonra yine USA Nereus adlı başka bir gemi de 61 yolcuyla kayıplara karıştı. Gemilerin kayıp olması bir yana, kaptanlardan olay esnasında herhangi bir tehlike sinyali kaydı ulaşmamış, ayrıca arama ekipleri tarafından gemiler veya cesetlerle ilgili hiçbir kanıt bulunmadığı kayıtlar altına alınmıştır. Metean gazı teorisi. 2016 yılında bilim insanları Norveç kıyılarında birkaç büyük krater keşfetti. Kraterler yaklaşık 700 metre uzunluğunda ve 45 metre derinliğindeydi. Bilim insanları derin deniz tabanındaki büyük metan gazı sızıntılarından kaynaklanan kabarcıkların kraterleri oluşturduğuna, bazı bilim insanları ise Bermuda Şeytan Üçgeni'nde uçakların ve gemilerin batmasından metan gazının sorumlu olduğunu düşünüyor. Diğer araştırmalar bazı okyanus bölgelerinde diğerlerinden daha fazla metan gazı olduğunu da kanıtladı. Bu gaz suya salınırsa gemileri hızla batırabilir ve uçakları düşürebilir. Üstelik bu olay saniyeler içinde gerçekleşir ve gemide bulunanların yardım çağırması veya gemiyi terk etmesi için yeterli zaman bırakmaz. Elektromanyetik bölge teorisi. Bilim insanları bu elektromanyetik parazitin gemilerin kaybolmasının ve uçakların Bermuda üçgeninde bu kadar sık düşmesinin bir neden olduğuna inanıyor. Üçgene geldiklerinde birçok insan pusulalarında garip şeyler olduğuna dair raporlar verdi. 1895 yılında dünyayı tek başına dolaşan ilk kişi Slocum, Güney Amerika'ya seyahat ederken ortadan kayboldu. Araştırmacılar onun ortadan kaybolmasını Bermuda Şeytan Üçgeni'ne bağlıyor. İnsanlar Slocum'un mükemmel bir denizci olduğu için denizde asla kaybolmayacağına inanıyor. Bir başka olay ise 1945 yılında Avenger torpido bombardıman uçağının Atlantik Okyanusu üzerinden uçtuğunda meydana geldi. Uçuşun lideri Teğmen Charles Tyler, pusulasının doğru çalışmadığını ve uçakların yanlış yönde ilerlediğini fark etti. Uçaklar Bermuda Şeytan Üçgeni'ne yaklaştıklarında sinyalleri ve iletişimi kaybetmeye başladılar ve arkalarında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldular. Su hortumu teorisi. Bermuda Üçgeni'nde insanların gördüklerini iddia ettikleri su hortumu oluştuğunda okyanustan fışkıran su bir gemi veya uçak geçtiğinde meydana gelirse saniyeler içinde kolayca alabora olmalarına veya çarpmalarına neden olabilir. Su hortumlarının yanı sıra körfez akıntısının bazı kısımları üçgenin kenarını çevreliyor. Bu akıntı gemileri ve tekneleri hızla batırabilen, bazen yüzlerce metre yüksekliğinde büyük dalgalara yol açar. Böyle bir teorinin uygulamadaki mükemmel bir örneği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Flight 19'un ortadan kaybolmasıdır. Uçuşun son iletişim kayıtları, yolcuların her şeyin nasıl tuhaf göründüğünü anlatan rahatsız edici raporlardan oluşuyor. Pilotlardan biri beyaz suya girdiklerini ve tamamen kaybolduklarını söylüyor. Ancak kayıtlardan sonra ne yolculardan ne de uçaktan bir haber alınamadı. Uzaylılar teorisi. Uzaylılar olmadan komplo teorisi mi olur dediğinizi duyar gibiyiz. Evet, Bermuda Şeytan Üçgeni uzaylılarla da ilişkilendiriliyor. Bermuda Şeytan Üçgeni kazalarının nedeni olarak uzaylıları suçlayacak hiçbir kanıt olmasa da gemi ve uçakların aniden ortadan kaybolmaları topu uzaylılara çevirmemize neden oluyor. Bu teoriye inanan insanlar Bermuda Şeytan Üçgeni'nin uzaylıların insanları kaçırdıkları ve üzerinde araştırma yaptıkları toplanma noktası olduğunu iddia ediyor. Christoph Kolomb, bölgedeki ilk yolculuğu sırasında anlattığı bir olayda denize çarpan bir alev gördüğünü iddia ediyor. Kayıp Atlantis teorisi. Atlantis, Bermuda Üçgeni olayları etrafında dönen bir başka tuhaf teori olarak göze çarpıyor. Bu teori, efsanevi Kayıp Atlantis şehrinin bu bölgede olduğunu savunuyor. Bazı insanlar, tanrıların Atlantis şehrini yok ettiğinde okyanusun tabanına battığını ve Atlantis'e güç ve enerji sağlamak için kullanılan büyük ateş kristallerinin o bölgede olduğuna inanıyor. Bu teori aynı zamanda bir gemi veya uçak kaptanından kaynaklanan
herhangi bir kafa karışıklığının veya hatanın ciddi sonuçlara yol açabileceğini varsayıyor. Örneğin bölgeden geçen gemi veya uçakların karaya dönmeden önce yakıtları bitebilir veya ek olarak Bermuda Şeytan Üçgeni birbirinden ayırt edilmesi zor birçok adaya sahiptir. Bu kafa karışıklığı denizcileri ve pilotları daha büyük navigasyon hatalarına maruz bırakabiliyor. Dalga teorisi. Bermuda Şeytan Üçgeni'nin arkasındaki bir başka açıklama da devasa haydut dalgalarıdır. Kuzeyden ve güneyden gelen fırtınalar Bermuda Üçgeni'nde çarpıştığında haydut dalgaların oluşmasıyla birlikte önemli hasara neden olabilirler. Bu haydut dalgalar 40 metre yüksekliğe ulaşabilir ve onları tarihin en büyük dalgalarından biri haline getirebilir. 1958 yılında Alaska'daki Lituya Körfezi'nde meydana gelen deprem ve toprak kaymasının neden olduğu 35 metre yüksekliğindeki tsunami buna iyi bir örnektir. Bermuda Üçgeni bu haydut dalgalardan etkilenecek stratejik bir konumdadır. Gemiler veya uçaklar geçerken dev dalgalar meydana gelirse kazalara ve ölüme neden olabilirler. Korsan teorisi. Hırsızlar denize açılabildiğinden beri korsanlar her deniz olayında geçiyor. Uzmanlar korsanların Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki kaybolma vakalarının nedenlerinden biri olabileceğini teorileştirdiler. Bu teoriye göre korsanlar gemileri kaçırarak uçakların bölgeye düşmesine ve yolcuların hayatlarını tehlikeye atmasına neden olduğuna inanılıyor. Gerçekten de dünyanın en garip gizemlerinden biri olan Bermuda Şeytan Üçgeni'nin bulunduğu bölge etrafında birçok teori oluşmasına rağmen hiçbir teori tatmin edici bir cevap sunmuyor. İngiliz bilim insanları tarafından yıllarca süren araştırmalar sonucunda Bermuda Şeytan Üçgeni bölgesinde meydana gelen yüzlerce esrarengiz kaybolmanın arkasında okyanus dibinde bulunan bir doğalgaz kaynağı olduğu iddia ediliyor. Bermuda Şeytan Üçgeni'nin olduğu bölgede bulunan doğalgaz kaynağı yeryüzüne fışkırarak hidrat adı verilen beyaz katı bir maddeye dönüşüyor. Hidratların kütle halinde yüzeye çıkması sonucunda Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki suyun yoğunluğunun azalmasıyla birlikte o bölgede suyun kaldırma kuvveti ortadan kalkıyor ve suyun üzerinden geçen gemiler direkt denizin derinliklerine sürükleniyor. Yükselmeye devam eden hidratlar ise havadan daha az yoğunluğa sahip olduğu için havanın yoğunluğunu düşürüyor ve havadan aldığı oksijen ile çalışan jet motorları bu bölgeden geçerken yeterli oksijeni alamadığı için düşüşe geçiyor. Bu teorileri kanıtlar nitelikte pek fazla bilgi olmadığından Bermuda Şeytan Üçgeni uzun yıllar boyunca hep bir sır olarak kalabilir. Videomuzun sonuna geldik. Yeni yükleyeceğim videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.